Bugün Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en önemli ve en gergin ara seçimlerinden birine gidiyor. Bu seçim diğerlerine pek benzemiyor. Sadece bir hafta önce Nancy Pelosi'nin evi basıldı, kocasının kafası çekiçle yarıldı. Her şey tabii bununla da sınırlı değil. Bir Türk'ün seçimin kaderini belirleyebileceğini de söyleyebiliyoruz. Trump, Biden, Kamala derken ortalık fena halde karışmış durumda. Ben de 8 Kasım ara seçimlerinden nelerin beklendiğini GZT için değerlendiriyorum. İçeriye geçmeden yalnızca birkaç saniyenizi alacağız. GZT olarak Yaptığımız işi önemsiyoruz ve çok çalışıyoruz. Amacımız da GZT YouTube kanalını 1 milyon aboneye ulaştırmak. Bu da sadece sizin katkılarınızla mümkün. Abone ol butonuna tıklayarak 1 milyon yolculuğumuzda bize destek olabilirsiniz. Bir kişiden ne olur demeyin. bizim için çok önemli. Şimdiden teşekkür ediyor. Ve hemen içeriye dönüyoruz. Başlayalım. Amerika Birleşik Devletleri 8 Kasım'da çok önemli bir seçim için sandık başına gidiyor. ABD'de her 2 senede bir yasama meclisi olan Kongre için seçim düzenleniyor. ABD Kongresi'nin 2 kanadı var. Senato ve Temsilciler Meclisi. 8 Kasım'da Senato'nun 1/3'i, Temsilciler Meclisi'nin ise tamamı yeniden seçilecek. Toplam 35 senatör ve 435 Temsilciler Meclisi üyesi belirlenecek. Ayrıca 39 eyaletin valisi ve 33 eyaletin başsavcısı da yeniden seçilecek. ABD'nin 50 eyaleti Senato'da 2 senatörle eşit temsil edilirken Temsilciler Meclisi'nde nüfuslarına oranla farklı üye sayılarıyla temsil ediliyor. Senato ve Temsilciler Meclisi'nin çok önemli yetkileri var. ABD Başkanı'nın aday gösterdiği yargıçları, bakanları, büyükelçileri onaylamak, uluslararası anlaşmaları imzalamak, bütçeyi oluşturmak, kanunları hazırlamak ve kabul etmek, hatta Amerikan başkanlık seçimlerinin sonuçlarını tasdik etmek. Bu nedenle bu seçimde yenilecek olan Senato ve Temsilciler Meclisi'nin üye yapısı oldukça kritik. Eğer ara seçimleri Cumhuriyetçiler kazanırsa Senato ve Temsilciler Meclisi'nde çoğunluk elde edecekler. Bu durumda ABD Başkanı Joe Biden topal ördek olacak, yani vaatlerini gerçekleştiremeyecek. Her türlü yasa önerisi Kongre tarafından reddedilecek, hatta belki Cumhuriyetçi Kongre üyeleri Biden'ın görevden alınması için azil sürecini başlatacak. Biden'ın büyükelçi, bakan adayları engellenecek, bütçe önerileri reddedilecek, yürütmeyle ilgili alacağı kararları engellemek için özel nitelikli yasalar yapılacak. Bu nedenle Senato ve Temsilciler Meclisi'nin hangi partinin çoğunluğunda olduğu ABD'nin geleceğini, hatta 2024 başkanlık seçimlerinin sonuçlarını dahi etkileyecek. ABD Başkanı Joe Biden'ın 2024'te ikinci kez başkan adayı olup olmayacağı 8 Kasım 2022 ara seçim sonuçlarına bağlı. Biden eğer ara seçimlerde Cumhuriyetçiler büyük bir zafer elde eder, Senato ve Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu sağlarsa bir daha başkan adayı olmayabilir. Fakat eğer Demokratlar Senato ve Temsilciler Meclisi'nde şu anda sahip oldukları çoğunluğu korursa, Biden daha güçlü bir şekilde 2024 seçimleri için adaylığını açıklayabilecek. Joe Biden geçen hafta 2024 adaylığı için henüz karar veremediğini söylemişti. 2024'te 81 yaşında olacak Biden'a yönelik kendi partisinden de yoğun eleştiriler var. Demokratların %65'i Biden'ın bir daha aday olmasını istemiyor. Biden eğer 8 Kasım'da zafer elde ederse kendi seçmenini ikna edebilir. Trump 2020'de koltuğu bıraktıktan sonra sahaya indi ve eyalet eyalet dolaştı. Trumpçı Cumhuriyetçileri 2022 seçimlerinde Kongre üyeliği için aday olmaları konusunda cesaretlendirdi. Trump'ın desteklediği adaylar Arizona, Georgia, New Hampshire, Pennsylvania gibi eyaletlerde Cumhuriyetçi Parti ön seçimlerini kazandı. Bu nedenle ara seçimleri Cumhuriyetçiler kazanırsa Kongrede daha fazla Trump destekçisi siyasetçi olacak. Trump'a sadık Cumhuriyetçiler, Trump'ın politikalarının yayılmasını sağlayacak ve 2024'te Trump'ın başkanlık kampanyasını daha fazla destekleyecek. Bu nedenle bu ara seçimler Trump için çok önemli ve hayati. Evet, Cumhuriyetçiler ara seçimleri kazanırsa Trump büyük ihtimalle 2024 başkan adaylığını açıklayacak ve seçim kampanyasına hemen başlayacak. Trump'ın desteklediği adayların eyalet valisi, sekreteri, Temsilciler Meclisi üyesi ve senatör seçilmesi ise Trump'ın başlatacağı kampanyayı güçlendirecek. Cumhuriyetçiler bu ara seçimlerde daha fazla kadın, genç ve beyaz olmayan adayla yarışıyor. Bu nedenle Trump daha önce ulaşmakta zorlandığı seçmen gruplarına bu yeni siyasetçilerle daha fazla ulaşacak. Trump'ın 2004 kampanyasında daha fazla siyah, Hispanik, genç ve kadın cumhuriyetçi muhafazakar göreceğiz.
Federal sistem nedeniyle ABD'deki eyaletlerdeki valiler o eyaletlerin adeta devlet başkanı konumundalar. Çok önemli yetkileri sahipler. Eyalet yasalarını onaylamak, kolluk kuvvetlerini yönlendirmek, suçları affetmek gibi. Fakat özellikle Trump ile Biden'ın bir daha karşı karşıya gelme olasılığının olduğu 2024 başkanlık seçimlerine giderken bu eyalet valilerinin önemi çok yüksek. Eyalet valileri eyaletlerdeki başkanlık seçim sonuçlarını tasdik ediyor, onaylıyor. 2020 seçimlerinde Donald Trump seçimi kaybettiği Georgia ve Arizona eyaletlerinin valilerinden seçim sonuçlarını reddetmesini istemiş, yargı önünde ispatlanamayan hile iddialarını gerekçe göstermişti. Dönemin Cumhuriyetçi valileri Trump'ı dinlememişti. Fakat 2022 ara seçimlerinde Trump'a yakın vali adayları seçimleri kazanırsa, 2024 seçimlerinde Trump'ın talimatları doğrultusunda bazı sonuçları onaylamayı reddedebilir, Biden'ın seçimi kazanmasını engellemeye çalışabilir. Evet, Türk asıllı Amerikalı Doktor Mehmet Öz, Cumhuriyetçi Parti'nin Pensilvanya senatör adayı. Trump da Öz'ü aktif bir şekilde destekliyor, ikili birlikte miting düzenliyor. Çoğu eyalette kimin kazanacağı anketlere göre neredeyse net. Fakat Pensilvanya'da iki adayın oy oranları oldukça yakın. Şimdiden seçim sonuçlarının çok yakın çıkma olasılığına karşı avukat timleri oluşturuluyor. Mehmet Öz senatör seçilirse ABD tarihindeki ilk Türk kökenli ve ilk Müslüman senatör olacak. Aynı zamanda Öz seçimi kazanırsa büyük ihtimalle Cumhuriyetçiler senatoda çoğunluk sağlayacak, Biden'ın koltuğu sarsılacak. Biden'ın kariyeri Öz'ün başarısına bağlı dersek abartmamış oluruz sanırım. Ki Biden'ın Cumhuriyetçi adaylardan sadece Öz'ü kişisel olarak hedef aldığını da unutmamamız gerekiyor. Türkiye için 2022 ara seçimleri oldukça önemli. Türkiye hakkındaki olumsuz görüşleriyle tanınan Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez, Senato'nun Cumhuriyetçilere geçmesi durumunda görevi bırakacak. F-16 satışına karşı olanlar çoğunlukla demokrat siyasetçiler. Bu nedenle Kongre'nin Cumhuriyetçilere geçmesi de bu süreci hızlandırma olasılığına sahip. Senato ve Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçilere geçmesi durumunda Türkiye'nin hem Biden üzerinden demokratlarla hem de Kongre üzerinden Cumhuriyetçilerle ilişki kurması zorunlu olacak. Türk iletişim kanallarını çeşitlendirmek zorunda kalacak. Anketlere göre Cumhuriyetçiler hem Temsilciler Meclisi hem Senato'yu kazanıyor ve ülke çapında demokratlardan daha fazla oy alıyor gözüküyor. Biden'ın halk desteği de %30'lara düşmüş durumda. Fakat ABD Yüksek Mahkemesi'ndeki muhafazakar yargıçların eyaletlerin kürtajı yasaklamasına imkan tanıyan kararı nedeniyle bu trend tersine dönebilir. Cumhuriyetçilerin kongre seçimlerini kazanması durumunda ülke çapında kürtajın yasaklanması bir olasılık olarak görülüyor. Bu nedenle kürtajın yasaklanmasından korkan kadınlar demokratlar lehine oy kullanmak için sandığa daha fazla gidebilir, seçime katılım demokratlar lehine artabilir. Bu nedenle kürtaj tartışması seçimi daha da belirsiz hale getirdi. Fakat beklentiler ve anketler Cumhuriyetçilerin seçim zaferi elde etmesine yönelik. Çünkü ABD'deki ara seçimlerde Kongre'yi genellikle Beyaz Saray'a hakim olmayan parti kazanıyor. İçeriye geçmeden yalnızca birkaç saniyenizi alacağız. GZT olarak yaptığımız işi önemsiyoruz ve Çok çalışıyoruz. Amacımız da GZT YouTube kanalını 1 milyon aboneye ulaştırmak. Bu da sadece sizin katkılarınızla mümkün. Abone ol butonuna tıklayarak 1 milyon yolculuğumuzda Bize destek olabilirsiniz. Bir kişiden ne olur demeyin. bizim için çok önemli. Şimdiden teşekkür ediyor. Ve hemen içeriye dönüyoruz. Başlayalım.